Kara Yusuf, Karakoyunlu Devleti'nin hükümdarı, kurucu hükümdarı, zirveye çıkan adamı, Erciş gibi küçük bir yerleşim merkezine doğup bir ucu Bağdat'ta, öbür ucu Musul'da, öbür ucu Azerbaycan'ın kuzeyinde, diğer ucu İran'ın ortalarına kadar giden dev bir devlete imza atmış enteresan bir isim. Kara Yusuf, Erciş'te, bilmiyorum görebiliyor musunuz? Ta o uzakta mısır tarlalarının arasındaki o gördüğünüz ovanın ortasında yatıyor. Bugün tarlaların içerisinde ıssız, yıkık bir türbe. Hatta işin acı yanı Ercişliler bile bu türbenin sahibinin kim olduğunu unutmuş ve bu türbeyi bölge ismiyle anır olmuşlar. Kara Yusuf'u konuşmaya, onu hatırlamaya geldik. Van, Erciş'te büyük bir dünya imparatorluğu kuran, Azerbaycan'ın Türkleşmesini sağlayan, Anadolu'daki Moğolların Doğu Anadolu izlerini silen ve hakikaten Orta Asya'dan ayağının tozuyla Moğollardan kaçarak gelip Moğollara burada kök söktüren büyük bir adamdı. Yıldırım bile Timur'la bir kere kapışıp esir düşmesine rağmen o Timur'la ve onun çocuklarıyla defalarca savaşmış, korkusuz bir adamdı ve savaş meydanlarında ölmüştü. Şimdi oraya gidiyoruz. Karakoyunlu Devleti'nin bu kurucu müthiş adamını türbesinin başında konuşuyoruz. Evet, bu arada arabaya tekrar bindim. Arabayla otların arasındaki, tarlaların içindeki Kara Yusuf'un türbesine doğru ilerliyoruz. Hakikaten çok ibretlik. Erciş'te ev sahiplerime sordum. Dedim ya, bu tarlaların ortasında böyle büyük bir dev adamın kabri nasıl olur? Hani orası öyle dağın başı şu anki bir yer mi idi tarihte? Hayır dediler. Orası normalde etrafında tarihi mezarlık var ve bir takım yapı kalıntıları var. Yani eski Erciş'in önemli merkezlerinden bir tanesiydi. Kara Yusuf'un cenazesi vefat ettiği yer Tebriz'den buraya getirildi ve buraya defnedildi. Peki Kara Yusuf kimdi? Kıymetli tarih severler, arabamızı görüyor musunuz? Arabamızı burada bırakmak zorunda kaldık. Yani koskoca Kara Yusuf'un kabrine geliyoruz ya. Şu an bulunduğumuz yer Erciş'e 15 kilometre uzaklıkta Erciş'in Zortul mahallesi. Ve tarlaların arasında Kara Yusuf'un yarı yıkık kümbeti var. Ve en son arabayı buraya koyduk. Oraya yol yok. Bir yol yok, iki özel mülk tarlalar var. Bunların aralarından gidiyoruz. Kara Yusuf mezarından kalksa, şu durumu görse, yani torunları olarak ne derdi bilmiyorum. Şöyle ilerleyelim. Türkiye'de bu şekilde tarlaların aralarından kaç tane türbe, kaç tane kümbet gezdim. Ben bu şekilde yürümekten rahatsız değilim. Bu insanlar hayatları boyunca at sırtından hiç inmemişler. Ama yani bu insanlara biraz da bizim saygı duymamız gerekiyor. Ya şimdi düşünsenize, tarlaların ortası. Şurada bir köpek sürüsü çıksa gelse etrafımızı çevirse, kameramanım ve ben yani. Şikayetçi değilim. Hayatı boyunca atın sırtından inmemiş insanlar. Erciş'ten çıkıp bu coğrafyayı dünyanın önemli bir kısmına yönetim merkezi kılmış insanlar. Ama ya daha biz şu kümbete Kara Yusuf kümbeti diyemiyorsak, Erciş'e Karakoyunların başkenti diyemiyorsak, Van'da tarih bölümünde okuyan bir öğrenci Van'ın Erciş ilçesinin Karakoyunların başkenti olduğunu bilmiyorsa, Van'dan bir otobüse bu tarih bölümü öğrencilerini doldurup
Erciş'e gezdirmeye gelmiyorlarsa vallahi yazıklar olsun yani. Bu türbenin acilen restore edilmesi lazım. Ama tabii konumuz Kara Yusuf. Hadi gelin başlayalım. Adım adım oraya doğru ilerliyoruz. Kümbeti bu arada görüyorsunuz değil mi? Bakın arkamdan. Kara Yusuf kimdi? Karakoyunlular Oğuzların Yazır koluna aitler. Moğolların önünden kaçmışlar. Buraya gelmişler ve bu bölgeyi kendilerine merkez edinmişler. Kışın Musul bölgesinde, yazın da Erciş bölgesinde konaklıyorlar. Bu devletin kurucusu aslında Bayram Hoca. Yani Bayram Hoca döneminde bir beylik. Tam devlet olmamışlar. Ama yine de hızla ilerliyorlar ve büyüyorlar. Nüfusları artıyor Türkmen göçleriyle beraber. Bayram Hoca öldüğünde çocuğu olmadığı için Bayram Hoca'nın erkek kardeşinin oğlu Kara Mehmet devletin başına geçiyor. Kara Mehmet kim? Kara Yusuf'un babası. Ki Kara Yusuf'un babası Kara Mehmet döneminde bile o kadar gözü kara bir adam ki daha eti budu ne, gücü kuvveti ne, o gün bile Timur'a kafa tutan bir adam. Tebriz civarında Timur'la kapışmaları var. Timur'un askerleri tarafından yenilgiye uğratılamıyor. Timur gittikten sonra Tebriz'in kontrolünü gündemine alıyor. Yani bu şekilde özel bir adam. Ama maalesef Timur'dan o bölgeyi geri almasına rağmen çok sevdiği, güvendiği bir komutanın isyanında o isyana uğraşırken öldürülüyor. Kara Mehmet'in ölümüyle beraber bütün gözler Kara Yusuf'a dönüyor. Dirayetli, yiğit, enteresan bir adam. Çok genç yaşta Karakoyunların başına geçiyor ve geçmesiyle beraber o avuç kadar beyliği bir cihan devleti yapıyor. Hadi oraya doğru yürüyelim. Kara Yusuf'un hayatı beni hep etkilemiştir. Neden? Çünkü bir kere devrin büyük güçleri var. Bir kere Osmanlı Devleti. Başında Yıldırım Bayezid var. Memlüklü Devleti. Başında Berkuk var. Daha sonra oğlu Fereç geçecek. Bakıyorsunuz orada Eretna Devleti'nin devamı olan Kadı Burhanettin var. Evet. Buradan geçmek biraz cambazlık istiyor ama sanıyorum başardım. Kameramanım. Aman dikkat. Evet. Kameramanım hendeye geçerken düştü. Kameranı iyi misin? Biraz ayağın ıslandı. Hoplasaydın olurdu 1.90 ya. Neyse hadi bakalım. Bakın. Burada tarlaların arasında bir traktör yolu görüyorsunuz. Bu yol resmi bir yol değil. Bu yol bu tarla sahiplerine ait bir yol. Özel. Yani adam sokmasa giremezsiniz. O kadar. İşte biz demek ki bu kadar kıymet veriyoruz atalarımıza, büyüklerimize. O gidiyor bu ya. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bakın. 6 ay bir sene. Eğer bu kümbete dokunulmazsa, en azından bir şekilde sağlamlaştırılmazsa, sadece zaten bakın 2 duvarı kalmış ayakta. Hepsi yıkılmış. 2 duvarı. Bu gidiyor, haberiniz olsun. Çok önemli. Normalde bu kümbet restore görmüştü. 2011 Erciş depreminde restore edilmiş olmasına rağmen arka duvarları yıkıldı. İşte bu restorasyon işleri düzgün yapılmadığında bazen depremlerde restore edilen yer de yıkılıyor. Van'da da biz bunu yaşadık. Van'da deprem öncesinde Hüsrev Paşa Külliyesi'nin medresesi temel seviyesindeydi. Ayağa kaldırıldı. Deprem oldu. 5,5 asırlık camiye hiçbir şey olmadı. Restorasyonda sıfırdan yapılan medrese binaları olduğu gibi yıkıldı. Eşe, dosta, akrabaya ihale ile restorasyon için yer verirseniz deprem bunları yıkıyor. Böyle olmaz bu işler. Ahlaklı insanlara bu işleri vereceksiniz. Ahlaklı insan dokunduğu zaman yıkılmıyor ya da daha az hasarlı oluyor. Benden söylemesi. Bakın, eğer müdahale etmezseniz bu 2 duvar da gidecek. Haberiniz olsun. Benim vazifem gelip göstermek, söylemek. İmkanım olsa ben yaparım zaten. Söylemem bile size. Kendim hallederim. Bu kadar ihtimamla korumamız gerektiğini ifade ettiğim Kara Yusuf yaşadığı yüzyılda, 14. yüzyılda büyük devletler, Osmanlı'nın yıldırımı,
Düşünün, Timurlar Devleti'nin kurucusu Dev Timur'u, Memlüklü Devleti'nin Berkuk'u, öbür tarafta Eretne Devleti'nin son hükümdarı Kadı Burhanettin'i, bunların arasında var olmaya çalışıyordu. Yeni palazlanmıştı. Bir de Irak tarafında sırtında Ahmet Celayir vardı. Ona da uzun savaşlar verdi. Ve nihayetinde bu devletlerin içerisinde hızla büyüdü. Birkaç defa Timur bunlara ağır sıkıntılar yaşattı. Baktı ki gözü kara bu adam Anadolu'nun kapısında olduğu müddetçe Timur Anadolu'ya giremeyecek. O bölgeyi itaate alamayacak. Bütün hedefini Kara Yusuf'un üzerinde topladı. Kara Yusuf çareyi Osmanlı'ya sığınmakta buldu. Aslında önce Memlüklü'ye sığınacaktı. Berkuk Timur korkusundan reddetti. Sakın benim ülkemin topraklarına girme, kabul etmiyorum dedi. Bunun üzerine Kara Yusuf Yıldırım Bayezid'e başvurdu. Yıldırım buyurun gelin dedi. Celayirli hükümdarı Ahmet Celayir ile beraber, ki bunlar sık sık kapışırlar birbirleriyle, Yıldırım'a gittiler. Yıldırım Bayezid bunları aldı. Hatta Timur'a gözdağı vermek için beraber Erzincan'ı muhasara ettiler. Erzincan'ı ele geçirdiler. Ve Yıldırım Bayezid Erzincan'ı Kara Yusuf'a verdi. Ama Timur öyle bir geliyordu ki Kara Yusuf Erzincan'da duramadı. Mecburen Osmanlı'nın başkenti Bursa'ya gitti. Yıldırım Bayezid onu orada kucakladı. Hatta Aksaray'ı ona ikta olarak verdi. Aksaray, bizim şu Konya'nın yanındaki il olan Aksaray. 9 ay kadar Osmanlı ülkesinde kaldı. Osmanlı halkından büyük hürmet gördü. Ama nihayetinde daha fazla kalamazdı. Niye? Çünkü Timur kendisini koruyan Yıldırım Bayezid'i bu kez hedef tahtasına koymuştu. Hem de Ahmet Celayir'i. Özellikle Kara Yusuf için Timur Yıldırım'a gönderdiği mektupta onu hemen öldür dedi. Onu hemen öldür diyordu. Öldürmeyeceksen bana teslim et. Ya da ülkenden dışarı kov. Bu üçünden birini yapmazsan sana geliyorum. Yıldırım kabul etmedi. Bir Müslümana yanına sığınan kişiyi teslim etmek ya da zarar vermek yakışmaz cevabını verdi. Ve Timur'la mecburen Ankara Savaşı'nda kapıştılar. Savaşı Timur kazandı. Yıldırım Bayezid esir düştü. Yani Yıldırım Bayezid'i esir düşüren ya da Yıldırım'ın Timur'a yenilmesine sebep olan adam, Ankara Savaşı'na sebep olan adam diyebilirsiniz Kara Yusuf için. Bu onu kötülemek anlamına gelmiyor. Ama nihayetinde tarihte böyle enteresan bir misyonun adamı olmuştu. Ankara Savaşı yenilgisi sonrası bu kez Musul taraflarına çekildi. Yılmıyordu, kaçmıyordu, yorulmuyordu ve Timur'la kapışmaya devam etti. Ahmet Celayir'le de savaştı. Bir ara Artuklularla da savaştı. Mardin Artukluları. Hatta sonradan onlarla kız alıp verip onları himayesi altına aldı. Fakat çevre ülkeler ona öyle bir saldırıyordu ki yapacak bir şey yoktu. Artuklu hükümdarına ben seni artık koruyamayacağım dedi. Kızımı seninle nikahlıyorum. Seni Musul'a gönderiyorum ve Mardin'i kendim yönetiyorum dedi. Ancak böyle koruyabilirim. Ve bu yaptığı hareketle Artuklu Devleti'nin tarih sahnesinden silmesine sebep oldu. Bakın, kızını veriyor. Kızıyla evlendiriyor yani. Son Artuklu hükümdarını. Onu Musul'a gönderiyor ve Mardin'i kendisi yönetiyor. Koskoca devasa bir coğrafyanın hakimi haline geldi. Timur bu kez baktı ki Ankara Savaşı'nı kazanmış, geriye dönmüş, Hindistan seferine gitmiş. Kara Yusuf almış vermiş, daha da büyümüş. Bu kez torunlarını gönderdi. Timur'un torunlarıyla birkaç defa savaştı. Birkaçını kaybetti, birkaçını kazandı. Hatta Timur'un torunlarından bir tanesini öldürdü. Tabi o günlerde Timur da ölmüştü. Yerine oğlu Şahruh geçmişti. Bu kez Şahruh'la uğraşacaktı. Ama Kara Yusuf'un düşmanı çoktu. Bir anda büyüyüp güçlenip zenginleşince öyle olurdu tarihte. Düşmanlar çoğalırdı. Acı olan ne biliyor musun? Ya Müslüman Hristiyanla işbirliği yapar mı ya? Müslümanı yok etmek için. O gün Gürcü kralıyla Şirvanşah hükümdarı ittifak ettiler Kara Yusuf'u yenmek için. Kara Yusuf'un ordularının 4 katı büyüklüğünde bir orduyla saldırdılar. Kara Yusuf onları da darmadağın etti. Yani yenilgi bilmeyen bir strateji uzmanı, üstadıydı Kara Yusuf. Onları da yenilgiye uğrattı. İran'ın ortalarına kadar gitti. Bugün İran'ın tam ortasındaki Sultaniye şehrini bile ele geçirdi. Onun Sultaniye'yi ele geçirmesi, ki Sultaniye bir dönem İlhanların başkentidir. Olcay Tuhan'ın hanımı Bolagay Hatun'da mezarı vardır Sultaniye'de, devasa. Ayasofya'nın kubbesi büyüklüğünde türbesi olan.
Sultaniye'nin, Kara Yusuf'un kara koyunların eline geçmesi Timur'un oğlu Şahruh'u çok rahatsız etti. Ona bir mektup gönderdi. Dedi ki Sultaniye'yi bana teslim edeceksin ve benim hükümdarlığımı, egemenliğimi kabul edeceksin. Yoksa geliyorum. Kara Yusuf bunu reddetti. 200 bin kişilik dev bir orduyla, ki bu ordunun içinde filler de vardı, Şahruh Semerkant'tan yola çıktı. Kara Yusuf'u ezmek için Erciş üzerine geldi. Kara Yusuf yaşlanmıştı. Yerine düşündüğü bir oğlu vardı. Maalesef birkaç yıl evvel oğlu bir hastalıkla vefat etmişti. Kolu kanadı kırılmış, haftalarca Tebriz'de yas tutmuştu. Buna rağmen Tebriz önlerindeki o büyük savaşa Şahruh'un ordusunun 1/4 kadar olan 50 bin kişilik askeriyle katıldı. İki ordunun karşılıklı karargah kurduğu günlerde ağır hastaydı. Buna rağmen karargahtan ayrılmadı. Komutanlarının sultanım siz çok ağırsınız geri çekilin biz devam edelim sözlerini dinlemedi ve çadırında öldü. Savaşmadan öldü. Onun ölüm haberi askerinin dağılmasına sebep oldu. Ama öyle büyük bir sistem kurmuştu. Böyle bir yenilgiye rağmen Karakoyunlu devleti yıkılmayacak, daha uzun süre hayatta kalacaktı. Kara Yusuf'un cenazesini aldılar, doğduğu yere, Erciş'e, o pırıl pırıl yeşillikler ülkesine getirdiler ve bu tarihi kabristanın içine defnettiler. Kümbeti görüyor musunuz? Aynen karısı Kadem Paşa Hatun'un kümbetinin bir benzeri. Şöyle yakından bakalım. Burası giriş kapısı. Tabi burada merdiveni olmalıydı. Bakın merdiven tamamen dağılmış. Merdivenin basamakları ve kemer kısmı, kemer taşları burada duruyor. Çok rahat şu mezbere kaldırılıp bu merdiven burada yeniden ayağa kaldırılabilir. Of aman ya Rabbi, aslanların güzelliğine bakın ya. 2 tane aslanı görüyor musunuz? Sırt sırta vermiş aslanlar. Kuyrukları dönmüş böyle sırtlara doğru bakıyor. Bakın aslanın birinin başı bu tarafta. Sağdaki aslan başı kırılmış. Soldaki de azıcık tahrip olmuş ama daha net bir şekilde belli duruyor. Yukarıda bir Kur'an ayeti boydan boya 8gen cephenin tamamını sarıyor. Of of of. Bu kapının şu alınlık kısmındaki rölyefe bakar mısınız? Bu nedir böyle? Sıra geldi kapıya. Önce yukarıdan başlayalım. En yukarıda bu 8gen gövdeli kümbeti boydan boya çeviren bir ayet kuşağı var tepede. Onun altında her bir cepheyi çeviren şu gördüğünüz çerçeve var, kontür. Yukarıda 2 tane aslan var. Aslanlar birbirine sırtlarını vermişler. Çökmüşler aslanlar. Yani aslanlar bu halleriyle bir şeyi taşıyor aslında. Farkında mısınız? Bir şeyi taşıyor aslanlar. Neyi taşıyor bu aslanlar? Kuyruklarını bakın bacaklarının arasına sıkıştırmışlar. Aslanların sırtında 2 tane pençe var. Pençenin üstü maalesef kırılmış. Orada bir çift başlı kartal var. Çok ilginç. Orada bir kartal. Kartal aslanlara basmış. Aslanlar gücün, kudretin simgesi ve aslanlar tarafından taşınan burada biz bir kartal görüyoruz. Yani o kadar güzel ki bakın abartmıyorum. Ben bugüne kadar yüzlerce kümbet gördüm. Hayatımda bu kadar etkileyici bir kümbet kapısı ilk kez görüyorum. Bitmedi. Asıl etkileyicilik devam ediyor. Aman Allah'ım. Bakın aslan 1, kartal 2, ejderha 3, simurg, anka kuşu 4. Bunlar İslam öncesinden beri Türklüğün güç, kudret simgesidir. Gelin biraz daha. Şu tepeyi görüyor musunuz? Burada 2 tane boyunlarını arkaya doğru çevirmiş anka kuşu var. Yani simurg var. Gördünüz mü? Simurgların tam ortasında bir hayat ağacı, dalları yukarı doğru çıkıyor ve Rumi süslemelerle panoyu tamamlıyor. Böyle bir kümbet kapısı yok. Bunun yıkılmasına siz şimdi göz mü yumacaksınız? Ben anlamıyorum. Bunu gören bilen eski sanat tarihçiler ya bunun yıkıldığını, yıkılmak üzere olduğunu bilmiyorlar ya da bunu bile bile susuyorlar mı? Erciş'teki yetkililer, kaymakam bey, belediye başkanı bunun bu halini biliyorlar mı? 2011'den beri bu kümbet bu halde. Hiç buraya gelip bu kapıyı görüp bunu gördükleri halde yataklarında rahat rahat uyuyorlar mı?
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ya bu kümbet çok özel, sıra dışı, buna bir şeyler yapmayacak mıyız demediler mi? Ya da Ankara bizim paramız yok dediyse, misal hayal ediyorum, parayı bir yerlerden bulmaya çalışmadılar mı? İstanbul'da, Ankara'da şuna sponsor olacak bir tane zengin Ercişli yok mu? Ben bu kadar söylüyorum. Bir sanat tarihçi olarak kalktım, bak araba orada kaldı. Oradan buraya yayan geldim. Ben bunu ta İstanbul'dan gelip çekiyorsam siz de elinizi taşın altına koyun Allah aşkına. Hayran kaldım ya, bu nasıl bir kapı? Bitmedi. Bak şu an güneş batmak üzere. Yavaş yavaş gidiyor. Hadi dönelim etrafında biraz. Sizi ben biraz daha heyecanlandırayım mı? Bu yıkılmak üzere olan kümbetin üzerinde Karakoyunlu Devleti'nin bayrağı var. Bak girin internete, Karakoyunlu Devleti yazın. Google'dan görsele tıklayın. Kocaman bayrağı gelecek. Türk mavisi üzerine kalpli bir sembol. Bak ben size göstereyim isterseniz. Bakın ben size uğraştırmadan kendim göstereyim. Görüyor musunuz? Bakın bu görmüş olduğunuz Karakoyunlu Devleti'nin bayrağı. Kalbi görüyorsunuz değil mi? Bakın kalbin içinden 2 tane dal. Şimdi gelin ve şuradan bakalım. Gördünüz mü? Bu yıkılan kümbetin o sekizgen ya, her bir sekizgenin köşesinde ne var? Bir tane istiridye kabuğu var. İstiridye kabuğunun köşesindeki kalpler ve kalbin içinden çıkan kıvrımlar. Bakın bayraklarındaki sembolü almışlar. Devletin kurucu hükümdarı Kara Yusuf'un kümbetine koymuşlar. Bakın bu türbenin bir unikliği daha var, benzersizliği. Hükümdarlık sembolünü üzerinde hala taşıyan tek kümbet bu. Yani bu o kadar heyecan verici bir detay ki insan hayran olmaktan kendini alamıyor açıkçası. Çok güzel. Şimdi bakın kümbetin ayet kuşağı yıkılmış, ayetler yerlerde duruyor. Yani biz Müslüman değil miyiz? Bu ayetler burada yerlerde yakışıyor mu bize? Bilmiyorum ben yani. Siz karar verin. Kapı böyle. Şöyle dönelim. Şimdi bakın. Aynen Kara Yusuf'un hanımı Kadem Paşa Hatun'un kümbeti de böyle. Onda da aynı istiridye kabukları var. Yukarıya doğru, yukarıda da vardı. Bir de aralarında bakın hükümdarlık sembolleri yine köşelerde durmaya devam ediyor. Şöyle ilerleyelim. Bakın aynen Kadem Paşa Hatun'da olduğu gibi burada da ne var? Hacet penceresi var. Süslü bir pencere. Tabi millet gene gelmiş isimleri doldurmuş buralara. Artık bunda bir şey söylemiyorum. Gördünüz mü kriptasını? Kriptanın girişi burada taşların arasında kalmış. Çok sıkıntılı. Yalnız ben bir konuda kusura bakmayın çemkireceğim. 2011 depreminde bu kümbet niye yıkıldı biliyor musunuz? İşte bundan ötürü yıkıldı. 2011 öncesi burası restore edildi. Yani restore edilirken bu nasıl bir restorasyondur Allah aşkına? Ne kullanmışlar burada? Normalde orijinal yapı malzemesinden kullanmaları gerekiyordu. Bakın bu üfeleniyor. Ya bu gördüğünüz üfeleniyor, gidiyor yani böyle dokundukça. Şimdi siz bunu burada dolgu malzemesi olarak kullanırsanız depremde yıkılır gider. Orijinal yapıda gidiyor. Bakın gördünüz mü araları? Yani taşları neyle tutturmuşlar birbirine. Bunlar olmaz. Bu yapı gördünüz mü? Vurduğum anda gidiyor. Deniz kumu mu kullanıldı? Nedir bu? Normalde Horasan ağacı olması lazım. Onun için bunların da incelenmesi lazım. Restorasyon kötü yapılmış ki depremde gitmiş. Yerde Kur'an ayetleri maalesef ayaklar altında. Of. Burada ateş yakılmış galiba. Of, kümbetin hazin manzarası. Karakoyunlu hükümdarı burada yatıyor. Kümbet yerle bir. Sadece 2 duvar ayakta. Gördüğünüz gibi iç aksan tamamen gitmiş. Sadece 2 duvar gördünüz değil mi? 8'genin 6'sı gitmiş, 2'si kalmış. Sadece 2 parça. Burada bu vaziyette durmakta. Ecdat diyoruz. Ecdadın eserleri ortada. Şöyle dönelim etrafına. Ya bakın
Şuradaki taş düşer mi ya? Şurayı bak. Sıvadıkları malzemeye bakın. Görüyorsunuz. Taş düşmüş buradan yani. Nasıl bir malzeme kullandılarsa. Şunlara bakın. Görüyorsunuz. Düşmüş, parçalanmış hepsi. Oo, buradaki hacet penceresi duruyor. Şuna bakalım. Kriptaların böyle havalandırma ve aydınlatma delikleri vardır bakın. O sapasağlam duruyor. Bu hacet penceresi. Aman Allah'ım, Rumi'nin güzelliğine bakın. Ne kadar harika. Şu kontürler, bordürler. Bordürü görüyor musunuz? Ne kadar güzel çeviriyor etrafına. Çok güzel bir eser. Ya tamam. Bazen bazı yetkililer diyordur ya Tayyip abi biz hangi birine yetişelim? Yetişeceğiz, başka çaremiz yok. Biz büyük Türkiye'yiz. Yetişebiliriz. Bir dönem dünyayı besledik. Bugün ülkemizin içine dedelerimizin mezarlarını eğer tamir edemeyecek kadar aziyet içindeysek o zaman bırakıp gidelim yani. Olmaz böyle bir şey. Bırakıp gidemeyeceğimize göre dedelerimizin mezarlarına sahip çıkacağız. Evet, tekrar kapının önüne doğru geliyorum. Yalnız hükümdarlık sembolü, kara koyunların bayrağındaki sembol, bakın bütün pencerelerin köşelerine konulmuş. Kara Yusuf. Hey Allah'ım. Çok özel adamdır ya. Uzun lafın kısası. Ak koyunlar ve kara koyunlar. Biz onları bir Doğu Anadolu devleti olarak biliyoruz. Onlar mezarların üzerine koç heykelleri yaparak o ilginçlikleriyle bizim akıllarımıza yer ettiler. Dindar insanlardı, inançlıydılar. Ölecekleri zaman evladım mezarımın üzerine bir koç heykeli koy diyorlardı. Koç, koyun. Neden? Hazreti İbrahim oğlu Hazreti İsmail'i kurban edecekken Cebrail aleyhisselam bir koç getirdi. Yerine onu kurban edin dedi. Biz Allah yoluna hayatlarımızı kurban ettik demek için mezarların üzerine koçlar koyuyorlardı. Bakın Kars'tan Erzurum'a, Van'a, Erciş Müzesi'ne kadar dört bir yanda, hele bu Erciş'in, Muş'un köylerine gidin. Köylerinde yüzlerce, Iğdır'a gidin, köylerinde yüzlerce koç başlı, koç vücutlu, ak koyunu ve kara koyunu mezarları göreceksiniz. Onlar hayatlarını ve ölümden sonraki kabirlerindeki görüntüyü bile Allah'a kurban yaşamaya yemin ederek süslediler. Böyle ataların torunlarısınız. O zaman bize düşen kara koyunların kurucu, büyük hükümdarının türbesini yapmaktır. Laf başı gelince Timur'a çemkirmeyi biliyoruz. Hayatını Timur'la mücadeleye adamış bu adamı bu tarlaların ortasında unutulmaya mı mahkum edeceksiniz?